Arkadaşlar günaydın. Yine karanlıklarda çıkıyoruz yollara. Hava kış ayı olduğu için ya orada giyinmek sabahın bu saatine çok zor geldi. O sebeple evde giydim kıyafetimi. Bakalım neler bekliyor görelim. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Kışın bu soğuk ayında bu havada bu saatte ne işin var diyor sıcacık yatağına bırakıp mantığım yollarda. Ama dalış aşkı daha kalkman lazım, gitmen lazım diyor. Daha baskın geliyor. Kıyafet biraz darlıyor açıkçası arabada. Ama dediğim gibi dışarıda giymektense evde sıcak suyla en azından daha rahat giyiyorum bu kıyafeti. Hem üşütmemiş oluyorum. Bakalım Mera yakın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Meramıza geldik. Yani gördüğünüz gibi yine çok sakin. Güneş daha yeni doğmak üzere. Hala ayda duruyor. Yani bir 5 dakikaya kadar tamamen aydınlanmış olur. Yani şu an bir aydınlık da. 9 günlük kıyafet giydim. Hava gerçekten soğuk. Şöyle göstereyim. 82'lik zıpkınım var. Bununla av yapacağım. Bu sefer kimse yok. Deniz kenarında bir tek ben gelmişim. Yani yalnız hissediyorum bu sefer kendimi. Umarım değer bu emeklerimin karşılığı. Denizde de bir şeyler çıkar. Sizler için keyifli bir video olur umarım. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Marmara Denizi'nde kış aylarının o kendine has sessizliğiyle yeni bir dalışa başlıyoruz. Şartlar her ne kadar sert olsa da ve soğuk suya rağmen zıpkın tutkusu tam gaz devam ediyor. Zıpkınımı kurup şöyle harikulade görünen manzaraya bir bakış attıktan sonra diğer harika ambiyansı olan dalış dünyasına başlıyorum. Kayaların arasında koridor gibi bir boşluk olan alana yapıyorum ilk agaşonumu. Gelen karagözü acele etmeden doğru anı kollayarak temiz bir atışla ilk avımı yapıyorum. Satırtan gördüğüm karagözü alabilmek için çok küçük hareketlerle sessizce tabana doğru süzülüyorum. Balık zıpkının ucuna kadar geliyor ve bana da tetiğe dokunmak kalıyor.
Yukarıdan önceden gözüme kestirdiğim yere palet vuruşlarını minimumda tutarak iri bir kayayı siper olarak kullanıp arkasına saklanıyor ve balığın merak edip yaklaşmasını beklemeye başlıyorum. Görüş kış aylarında hava lodos değilse her zaman çok net. 9 milim kıyafet tamam sıcak tutuyor fakat çok sıktığı için dip süren bir hayli düşüyor. Ben karşımdan balığı beklerken sağ tarafında bir hareketlilik hissediyor ve geçen levrek sürüsünün en sondaki bireyine atış için yetişiyorum. Sırt yüzgecinin hemen altından vuruyorum. Ağır çekimde daha net görünüyor. Sırt yüzgeci çok sağlam olduğu için koparamıyor. Söndürme işlemini zıpkın şişiyle yapıyorum. Bazen de dizgiyi kullandığım oluyor. Bıçakla söndürme işlemini genelde mığrı gibi zor türlerde kullanıyorum. Kayaların arasında ufak ufak ilerlerken kitleyi ilk önce görüyor ve görmezden geliyor. Sonra bir anda karar değiştirip peşine düşüyorum. Yüzeyden ilerlerken kaya dibinde iri bir balığın sakince durduğunu fark ediyorum. İlk önce bunun eşkin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü eşkinalara has bir hareket. Fakat yaklaşınca da levrek olduğunu anlıyor, diklemesine isabetli bir atış yapıyorum. Şişi gezdiriyor.
Göç ettikleri için yorgunluktan öylece kalmış olabileceğini düşünüyorum. Kaya altına giren bir kitleyi görüyorum. Çok meraklı olduğu için tekrardan kafayı çıkarıp neler olup bittiğini kontrol etmek istediğinde de benimle karşılaşıyor. Uzun zamandır burada olduğu, bağlantı yerinin çürüyüp kopmuş olduğundan anlaşılan bir kurşun buluyorum. Sadece kış aylarında rastladığım çok güzel desenler olan zararsız bir vatoz türü. Ani karşılaşmalarla aldığım kitle ve kefal. Yüzeyde ilerlerken karşılaştığım, kamera açma fırsatım olmadan yaptığım atışlarla aldığım avlar. Bugün de kısmetimize neler düştüyse onları aldık. Günün sonunda her zaman yaptığım gibi balıklarımı temizlemeye koyuluyorum. Bu işlemi mutfakta yaptığımda balık pulları her yana uçuşuyor ve lavaboyu tıkıyor. Açmak için de ayrı uğraşıyorum. Denizde halletmek hem daha kolay hem de çıkan balık iç organları diğer canlılara besin oluyor.
Emek yoksa yemek olmaz sözünün kanıtı. Balıkların üzerine domates, soğan ve limon ekliyorum. Bu şekilde hem kurumamış oluyor hem de aroma katıyor. Tepsinin boşluklarına baharatla sosladığım küp küp kesilmiş patatesleri yerleştiriyorum. Bugün Marmara'da şartlar zordu, su soğuktu. Ama suyun altına inmek her zaman iyi geliyor. Umarım izlerken sizler de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.